Hoş geldiniz programımıza. Önümüzde dolu dolu geçecek 2 gün bizi bekliyor. Küreselden başlayıp yerele doğru hareketini izleyeceğimiz sosyal girişimciliğin izlerini yaklaşık 40 panelde takip ediyor olacağız. Biz çok heyecanlıyız, Itır'la birlikteyiz. Öncesinde size teknik bazı bilgiler de vermek istiyoruz. Günaydın. Evet, çok heyecanlıyız gerçekten. Harika 2 gün bizi bekliyor. Öncelikle tabii İmece'yi tanıyan çok var aramızda ama hiç tanımayanlar olabilir. Evet. Kısaca onlar için de biraz İmece'den bahsetmek istiyorum. İmece nedir ve neden bu zirveyi ev sahipliği yapıyor? Aslında İmece değişim yaratan ve yaratmak isteyen birey ve kurumlarla çalışıyor. Çoğumuzun bildiği gibi. Onlara çevresel ve sosyal fayda yaratmaları için yolculuklarında eşlik ediyor, kapasitelerini geliştiriyor ve tüm bu süreçlerde kurduk ağlar üzerinden de sistemsel dönüşümü tetikliyor. Hepimiz de aslında bu yolculuğun bir parçasıyız. Neden bu zirveyi düzenliyor sorusunun cevabı da aslında bunun içinde saklı. Sistemsel dönüşümü hep beraber hedefliyoruz. Evet. Çünkü sistemsel dönüşüm mümkün ve buna bir yerden başlayacağız. Sürdürülebilir bir toplum için elbette bu konuda düşünen, üreten, çalışan, paydaşlar olarak, bireyler ve kurumlar olarak bütün meselelere karşı ürettiğimiz çözümleri ayrı ayrı farklı çabalar gibi görmek yerine entegre bir yaklaşımla birleştirerek yapbozun parçalarını oluşturabiliriz. İşte İmece de tam kelime anlamıyla herhangi bir kısaltma değil. İmece kelimesi bizim toplumumuzda yer alan çok kadim zamanlara dayanan yardımlaşma, birlikte hareket etme ve birlikte iyi olma hareketini temsil ediyor. Dolayısıyla bu düşünceden hareketle de zirvede biz farklı alanlarda etki odaklı çalışan değişim öncüleri olarak bir araya geldik. Evet, bu zirve boyunca yapboz metaforunu çok kullanacağız. Size hatırlatacağım, tekrar yapboz karşımıza çıktı diye. Aslında 5 temadan oluşuyor. Yapboz'un 5 paydaşı, 5 parçası. Etki yaratan topluluklar, organizasyonlar, liderler, etki yaratan iş dünyası ve tabii etki yaratan finans. Evet. Benim için çok kritik başka bir konu, senin için de biliyorum. Bütün bu sistemlerin içinde yer alan tabii bireyler. Evet. Ve 2 gün boyunca biz şu soruların cevabını arayacağız birlikte. Birey ve kurumların dönüşümünü nasıl yöneteceğiz, nasıl hızlandıracağız hep beraber? Bütün bu süreçlerin neresinde olacağız? Sektörler, kurumlar, bireyler arasında nasıl bir bilgi aktarımı olacak, nasıl bir iş ve güç birliği olacak? Aynen. İş ve güç birliği çok çok kritik. İmece'nin özünde de bu var. Dolayısıyla bu temaların oluşumunda aslında çok sesliliğe, ortak akla, birlikte tasarlamaya çok önem verdik. Bu nedenle İmece Summit kendi adına da yakışan bir şekilde çok paydaşlı olarak gerçekleşiyor. Hızlıca tüm partnerlerimize teşekkürlerimizi sunalım. Zorlu Holding'in ev sahipliğinde gerçekleşiyor İmece. Atölye, BMW Foundation, B-Lab Europe, S360, Social Innovation Exchange'in içerik ve ağ partnerliğindeyiz. Açık Açık, Ashoka Türkiye, Impact Hub İstanbul, İstasyon TEDÜ, KUSİF, Mikado, Now Partners, STG Impact Accelerator, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı ve UNDP Accelerator Labs'in oturum partnerliğindeyiz ve Decoder'ın da küratörlüğüne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, bütün bu paydaşlarla çok güçlüyüz, hep birlikteyiz. Evet, program akışına geçeceğiz birazdan fakat hepimiz için çok önemli olan bir konu var. Ona değinmeden geçemeyeceğim. Evet, nedir acaba? Nedir? Evet, İmece'nin bir de gençlik programı var biliyorsun, İmece Lab. Evet. Ve burada çok değerli, benim çok önem verdiğim bir motto var. Gençler için değil, gençlerle birlikte. Aynen. Ve İmece her zaman gençlerle birlikte hareket etmeye özen gösteriyor. Bu bakış açısıyla da İmece Genç Değişim Öncüleri programı var biliyorsun. Evet. Ve biz onları her zaman bütün süreçlere dahil ediyoruz. Ve İmece Genç Lab komünitesinden ve bu ekosistemden paydaşlardan seçilen de 30 tane müthiş değişim öncüsü var. Onlar 2 gün boyunca bizlerle olacak, bütün panelleri izleyecekler, notlar alacaklar, gençlik ve gelecek perspektifinden de bütün bu topladıklarını hasat edecekler. Sonra ne olacak? Bir manifesto. Bir manifesto. Bütün zirvenin sonunda aslında 21 Mart Pazar günü bir gençlik buluşması gerçekleşecek ve bir manifesto ve bir gelecek hikayesi çıkacak. Bunu da hepinizle ve tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Ben burada çok heyecanlıyım. Ben de dört gözle bekliyorum. Tabii ki manifesto dediğin yerde, gençlik dediğin yerde kulaklarımızı, gözlerimizi açıyor olmamız lazım. Evet, zirvenin değerli izleyicileri, İlk günümüz taşları temelden dizmekle başlıyor. Hatta sabah ilk seanslarımızda bunu yapacağız. Köşe taşlarını koyacağız. Dönüşümün bireysel,
sistemsel ölçüde mümkün mü acaba ve bu dönüşümü mümkün kılacak olan neler var, hangi bileşenler var ona bakacağız. Ardından yerel yönetimlerin değişimi yönetmedeki rolüne bakıyor olacağız. Yerelden değişim nasıl tetiklenir konusunu ele alacağız. Köşe taşlarının üçüncüsünde de bu süreçte farklı sektörlerin değişimi hızlandırmadaki rolünü inceleyeceğiz. En yoğun katılımlı seanslarımızdan biri. En kalabalık, en yoğun seanslarımızdan Aynen. biri Ve olacak. bunların hepsini öğleden önceye yerleştirmeyi başardık. Volans kurucusu, düşünür ve yazar John Elkington'la sabah panellerimizi tamamlayarak programa 2 sahneden olacak şekilde devam edeceğiz o seanstan sonra Itır'la birlikte. Evet, o noktada biz artık ayrı ayrı göreceğiz. Özleyeceğim seni. Evet, özleyeceğiz birbirimizi. Günün sonunda tekrar buluşacağız. Biz her 2 günde de 2 paralel sahneden devam edeceğiz. Şurası, şu an bulunduğunuz yer A sahnesi. A sahnesi. Ben B sahnesine geçeceğim daha sonra. Bu sahnede oturumlar 10-15'te başlayacak ve 18'e kadar devam edecek. Gün boyunca bir kez 13-10'da 15 dakikalık bir ara vereceğiz. Hep ara vermeden devam edeceğiz. Evet. Tempo hiç düşmesin diye. B sahnesinde benim geçeceğim sahnedeki oturumlar ise bunun ardından, aranın ardından 13.25'te tekrar başlayacak. Ve hiç ara vermeden peş peşe devam edeceğiz. Aslında bu 2 sahnede biz yapbozum parçalarını yerleştirmeye devam ediyor olacağız. Ekranın sağında bulunan, şimdi bu teknik mesele önemli. Ekranınızın sağında bulunan oturumlar bölümünden A ve B sahnesini arasında istediğiniz zaman geçiş yapabilirsiniz. Ve istediğiniz oturumu seçip takip edebilirsiniz. Orada ayrıca programın akışı, paneller, ajanda, katılımcılar hakkında, Chatbox. panelistler hakkında bilgi. Chatbox'u Evet, o çok önemli. Chatbox'tan da görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Çok heyecan verici, çok katılımcı güzel bir süreç olmasını tabii çok istiyoruz. Sizlerin Aynen. de parçası olmasını, bütün soruları, görüşleri oradan paylaşabilirsiniz. Bir şey daha var, kaynaklar bölümümüz var. Çok özenle hazırladığımız. Orada da bütün bu ekosisteme dair bilgiler var. Tabii Türkçe, İngilizce seçeneklerimiz var. Simultane çevirmenlerimiz bizimle. Onlara şimdiden çok teşekkür ediyoruz ve tabii kayıt da alınacak. Evet, ve bu çok bütün bu önemli. içerikleri de daha sonra YouTube sayfasından, İmece'nin YouTube sayfasından izleyebileceksiniz. Evet, hazır mıyız Aylin? Bu benim için iyi haber çünkü senin panellerini bu şekilde takip edebileceğim. Hiçbir şey kaçırmak istemiyorum. Evet, çünkü biz birbirimizin sahnesini kaçıracağız. Aynen. Hazır mıyız? Evet, hazırız. Sen A sahnesindesin. Aynen, ben A sahnesinde sizlerle birlikteyim. Ben de B sahnesindeyim. Bugün ne yapacağız derseniz özellikle sosyal alanda girişimcilik, işbirlikleri ve sistemsel dönüşümü B sahnesinde konuşuyor olacağız. Aynen. Ben de A sahnesinde etki çemberlerinin oluşmasındaki finans ve yatırımın etki çemberlerinin etkisini konuşuyor olacağım. Evet, bu Panelistlerle. sabah aslında biz 3 kişiyiz. Aynen. Belki posterlerde gördünüz, Marcello nerede? Nerede? Marcello düşünüyor nerede? olabilirsiniz. Şu anda fiziksel olarak yanımızda değil ama hep bizimle olacak ve biliyorsun İmece Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Marcello Palazzi. İnsani gelişim alanında çok sayıda girişimi var. Aynen. 1990'lardan beri, yani bu konunun hiç konuşulmadığı zamanlardan beri aslında sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik kelimelerini telaffuz ediyor. Ve 2014'ten beri benim de büyük heyecanla takip ettiğim tabii B Corp hareketinin kıta Avrupa'daki öncüsü. Tüm paydaşlar için değer yaratan liderlik ve şirketlerin dönüşümüne yönelik de danışmanlık yürüten Now Partners'ın kurucusu. Evet, maddi değerleri manevi değerlerle dengeleyen bir lider ve tabii çağımızın liderlik özellikleri Marcello'da toplanmış gibi neredeyse. 2 gün boyunca sabah Marcello'yla açıyor olacağız, akşam Marcello'yla kapatıyor olacağız ve değer yaratan liderlik nedir? Onu hep birlikte konuşacağız. Evet, birlikte dinliyoruz. Marcello Palazzi. Marcello, the floor is yours. Good morning. Hi, good morning. Good morning. Wow, wonderful. I'm really sorry I cannot be with you there. I would love to be in Istanbul. So I want to welcome everyone from Turkey and from around the world. It's really wonderful to have so many of you, nearly 2,000 people, leaders, policymakers, entrepreneurs, activists, academics, that joined this wonderful Image Summit for the next 2 days. It is, of course, quite a serious agenda we have, an agenda for change, for changing economies, businesses, institutions. So this is like a heavy moment to start the wonderful 2 days together. So I would say, as by way of introduction, that
the future is collective, focusing on positive impact. We see what's happening around the world with, climate, with inequalities, with institutions that are not changing, politics, of course, the pandemic now, new issues. And Image as a platform was started, 3 years ago as being this collective platform that allows all of us from Turkey, from around the world, to work together collectively across all these sectors. So really the future is collective, and this is a wonderful gift that Image has given us to be able to come together, learn, share experiences, plan, invest across, citizens, business, politics, civil society. So a big applause for the team of Image that have done what is quite unique in the world, a platform like this. Now, the next couple of days, we will have fantastic, I'm amazed, all the speakers and the contributors. Of course, I invite you to go back and look at the program on the website. We have really, truly world-class contributors to this agenda. I think that the word that I'm using more and more is regeneration, because regeneration goes beyond sustainability, and it also includes the human regeneration, people, talent, the next generation, our children, grandchildren, that it is their future. And as we face these quite big issues, of course, of climate, resources that are becoming scarce, you could say we are really at the edge of what could be a very disastrous next 10 years. But of course, we know we can change. We know we can do it differently. So this is the time we are in. It's the next 10 years. We have a decade to really turn things around and, in a way, transform this fantastic engine of creation, this entrepreneurship, innovation, people who are innovating, finding solutions to the challenges of our time. And my experience, having been in Istanbul in Turkey 25 years ago when I organized the Habitat 2 private sector forum, and later with the Wayfinder and my colleagues at SIX and this wonderful team at Image. It is such a fertile, dynamic country in such an important part of the world. You're giving us the example of what just being collectively working together and do away with all these differences and perceptions and politics. We really should think about the next 10 years as a sort of suspending all the traditional rules and really just working together for this common future. The program is going to be extremely rich. We have fantastic moderators. People will attend the whole event, some sessions. I invite you to follow the program together, and really, I leave it to you to say that when I first went to Turkey 25 years ago, I didn't know so much, and I've become in love. I fell in love with this country. Wonderful people. And what I've also learned is that there's incredible global international thinking, so many leaders educated around the world. It's a kind of microcosm of a global society. And I just wish that we in Europe would be closer to what is happening in your country, and I hope that this event will be a step in that direction. So I leave it over to you. Thanks again. Enjoy this 2 wonderful days. And we'll see you again in the afternoon, later in the afternoon. Thank you. Bye, Marcello, for now. Thank you, Marcello.